23 Haziran 2018'de yaşları 11 ile 16 arasında değişen Yaban Domuzları isimli yerel futbol takımı antrenmanı bittiğinde eğlenmek için hala vakitleri vardı. Bu yüzden 12 kişilik ekip ve yardımcı antrenörleri Ekapol Chantavong ile birlikte bisikletlerine atladı. Pirinç tarlalarının içinden geçerek ormanlık tepelere doğru yola koyuldular. Hedefleri, Tayland'ın Mae Sai şehri yakınlarında yer alan Sıra Dağların arasında gizli kalmış Tam Luang mağarasıydı. Burası, keşfetmeyi seven çocukların en sevdiği yerdi. O gün çocuklardan biri 16 yaşına giriyordu ve doğum günü kutlamasını mağarada yapmayı planlamışlardı. Tayland ve Myanmar'ı ayıran Sıra Dağların altında 10 kilometre boyunca uzanan Tam Luang, Tayland'ın en büyük mağara sistemlerinden biri. Çocuklar bisikletleriyle ilerlerken mağaranın yağmur mevsiminde su bastığını belirten soluk bir uyarı tabelasının yanından geçtiler. Geçen yıl mağara Temmuz ortasına kadar suyla dolmamıştı ve şiddetli yağmurların başlamasına da hala birkaç hafta vardı. Bu yüzden kendilerini güvende hissediyorlardı. Mağaranın girişine geldiklerinde bisikletlerini ve çantalarını bırakıp sadece birkaç saat kalacaklarını düşünerek fenerleriyle içeri girdiler. Geniş bir odadan geçip dar ve engebeli geçitlerde ilerlemeye başladılar. İlerledikçe mağara daraldı, dışarıdan gelen ışık tamamen kayboldu. Yaklaşık 3 kilometre sonra bir kavşağa ulaştılar ve geri dönmeleri gerektiğini bilseler de meraklarına yenilip biraz daha ilerlemeye karar verdiler. Tam bu sırada dışarıda aniden bastıran şiddetli yağmur mağara girişindeki dereyi taşırdı. Karstik yapısı nedeniyle yağmur suları hızla yer altına süzüldü ve mağara kısa sürede suyla dolmaya başladı. Çocuklar mağaranın derinliklerinde ve kalın kaya katmanlarının altında oldukları için dışarıdaki yağmurdan habersizdi. Henüz farkında olmasalar da kapana kısılmışlardı. Yaklaşık 3 saat sonra geri dönüp kavşağa geldiklerinde az önce kuru olan yolun hızla suyla dolduğunu gördüler. Eğlenceyle başlayan gezi, sel baskını nedeniyle çıkış yolu kapanınca kabusa dönüştü. Antrenör yüzerek çıkmayı denedi ancak güçlü akıntı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Suyun çekileceğini umarak geceyi geçirecekleri bir yer ararken mağaranın daha da derinlerine ilerlediler. Bir süre sonra Pattaya plajı denen kumluk alana, ardından da daha kuru bir yamaca ulaştılar. Bu sırada yaklaşık 4 kilometre ilerlemişlerdi. Ortam tamamen karanlıktı ancak ellerindeki fenerler ve kayalardaki doğal hava boşlukları sayesinde bir süre yetecek kadar oksijenleri vardı. En azından geçici de olsa hayatta kalabilecekleri koşullara sahiptiler. Suların çekileceğini umarak ertesi gün çıkmayı hayal ettiler. Fakat hesaba katmadıkları şey muson yağmurlarının giderek şiddetlenmesiydi. Ve belki de bu mağara onların mezarı olacaktı. Ailelerin haber vermesiyle mağaraya gelen Tayland polisi girişte çocuklara ait çanta ve ayakkabılar buldu. Ancak şiddetli yağmur su seviyesini hızla yükseltiyor, mağaranın bazı bölümlerine ulaşmayı imkansız hale getiriyordu. Bu mevsimde sular genelde ekime kadar çekilmezdi. Telaş işte bu noktada başladı. Tayland Deniz Kuvvetleri'nden bir dalgıç ekibi mağaraya girse de karşılaştıkları koşullar çok zorluydu. Dar geçitler, güçlü akıntılar, tamamen karanlık ortam ve bazı yerlerde sadece 38 santimetre genişlik. Açık suda eğitimli olmalarına rağmen bu dar mağara sisteminde yeterli donanıma ve uzmanlığa sahip değillerdi. Kısa sürede geri dönmek zorunda kaldılar. Ve acı gerçek ortaya çıktı. Bu şartlarda çocukları sağ bulma ihtimali çok düşüktü. Tam bu umutsuzluk anında ilk umut ışığı belirdi. Mağaranın yapısını en iyi bilen kişi İngiliz mağaracı Vern Ainsworth bölgeye geldi. Yıllar önce mağaranın haritasını çıkarmıştı. Durumu analiz etti ve 2 kritik tespitte bulundu. Çocuklar büyük ihtimalle Pattaya plajı denen bölgedeydiler ve bu operasyon ancak mağara dalışı konusunda uzman kişiler tarafından yapılabilirdi. Yetkililere 3 isim verdi. Rick Stanton, John Volanton ve Robert Harper. Hepsi dünya çapında tanınan mağara kurtarma uzmanlarıydı. Eğer hemen çağrılmazlarsa çocukların kurtulma şansı kalmayacaktı. Fakat ortada hala yanıtı bilinmeyen en büyük soru duruyordu. Çocuklar hala hayatta mıydı?
Pazartesi ve salı günleri yağmur şiddetini zaman zaman artırarak devam etti. Mağaranın üzerindeki hava açsa bile her an yeni bir yağmur tehdidi vardı. Bu sırada dünyanın dört bir yanından gazeteciler ve uzmanlar Tayland'a akın etti. 1000'den fazla gönüllü, bilim insanı, asker, mühendis ve doktor mağaranın çevresinde toplandı. Dünyanın en iyi mağara dalgıçları da yardım için bölgedeydi. Mağaradaki suyun boşaltılması şarttı. Selin hızını kesmek için dağlardaki akarsuların yönü değiştirildi, milyonlarca litre su pompalarla çekilerek pirinç tarlalarına yönlendirildi. Yine de mağaranın bazı bölümleri hala ulaşılamaz durumdaydı. Rick Stanton ve John Volanton çarşamba akşamı mağaraya ulaştı. Ertesi sabah tüm ekipmanlarıyla karanlık geçitlere daldılar. Görüş neredeyse sıfırdı. Sert akıntılarda, dar ve kayalık geçitlerde ilerlediler ve geçtikleri yerlere kılavuz ip bıraktılar. 4 gün boyunca yalnızca birkaç metre ilerleyebildiler ve her boşlukta yaşam belirtisi aradılar. Çocukların kaybolmasının üzerinden 10 gün geçmişti ve hala hiçbir iz yoktu. Aileler mağara girişinde çaresizce bekliyor, umutla korku arasında gidip geliyordu. Artık çocuklarına kavuşmak değil, en azından bedenlerine ulaşabilmek istiyorlardı. Sonunda 2 Temmuz günü Rick ve John ölüm riskini göze alarak mağaranın daha da derinlerine inmeye karar verdiler. Pattaya plajına ulaştıklarında etrafta kimse yoktu ama hala biraz ipleri kalmıştı. Devam ettiler. Dar tüneller, derin sular ve alçak geçitler ve sonunda 3,5 kilometre ileride bir hava boşluğu buldular. Maskelerini çıkarıp havayı kokladılar. Keskin bir koku, belki de çürümüş cesetler. Ama tam o anda John'un feneri titreyerek karanlığı aydınlattı ve mucize gerçekleşti. Çocuklar karanlığın içinden çıkıp yavaşça onlara doğru geliyorlardı. Çocuklar bulunduklarında üstleri başları perişandı ve gözlerinde korku vardı. Zayıf, bitkin ve çok korkmuşlardı ama yaşıyorlardı. Rick ve John'un kamerasıyla kaydedilen bu an kısa sürede internette yayıldı. Dünya, Tayland'ın kuzeyinde karanlık bir mağarada mahsur kalan bu 13 çocuğa kilitlendi. Artık en büyük soru şuydu: nasıl çıkarılacaklardı? Rick ve John moral vermeye çalıştı ama o 10 günün izleri yüzlerinden okunuyordu. Çocuklar oradan bir an önce çıkmak istiyordu ama bu bulmaktan çok daha zorlu bir görevdi. Aileler mağaranın önünden hiç ayrılmamıştı. Geceleri sandalyelerde uyukluyor, gündüzleri dua ediyorlardı ve zaman daralıyordu. Tayland ordusundan doktorlar ve deniz piyadeleri büyük risk alarak çocuklara ulaşmayı başardı. Yiyecek, battaniye, ilaç ve ailelerin mektuplarını ilettiler. Ancak içerideki durum hızla kötüleşiyordu. İlk plan çocukları yağmur mevsimi bitene kadar içeride tutmaktı. Ama bu 6 ay sürebilirdi. Hem yiyecek taşımak zordu hem de mağaradaki oksijen seviyesi düşüyordu. %11 olması gereken oksijen %15'e inmişti. %12'nin altı ise ölümcüldü. İkinci plan mağaranın tepesinden tünel açmaktı ama arada 1 kilometrelik sert kaya vardı. Bu da zaman ve kaynak açısından mümkün değildi. Geriye son seçenek kalmıştı: çocukları dalarak çıkarmak. Ancak bu da çok tehlikeliydi. Çoğu yüzme bilmiyordu, dalış tecrübesi yoktu. Mağara dar, karanlık ve nefes almak bile riskliydi. En ufak panik hem çocuğun hem de dalgıcın hayatına mal olabilirdi. Ve zaman hızla tükenirken bir trajedi yaşandı. 6 Temmuz 2018. Deneyimli Taylandlı donanma dalgıcı Saman Kunan, çocuklara oksijen tüpleri ulaştırmak için mağaraya girdi. Görevini tamamladı fakat dönüş yolunda oksijen yetersizliğinden bilincini kaybetti. Arkadaşı onu sudan çıkarmaya çalıştı ama Saman kurtarılamadı. Saman Kunan, görev başında hayatını kaybeden ilk kahraman oldu. Bu acı kayıp, kurtarma ekibini derinden sarstı ve tüm dünyanın dikkatini bu operasyonun ne kadar tehlikeli olduğuna bir kez daha çekti. 7 Temmuz Pazar, çocukların mahsur kalışının 15. günüydü. Tayland yetkilileri sürpriz bir açıklama yaptı. Yarın kurtarma başlıyor. Kapalı kapılar ardında onaylanan plan çılgınca ama tek seçenekti. Çocuklar bayıltılarak mağaradan çıkarılacaktı. Bu noktada devreye giren isim Doktor Richard Harris. Avustralyalı anestezi uzmanı ve mağara dalgıcı başta karşı çıktı çünkü risk çok büyüktü. Hava yolu kapanabilir, kanama olabilir, anestezi sırasında uyanırlarsa paniğe kapılabilirler. Ama zaman yoktu.
Saman'ın ölümü kararın verilmesini sağladı. Dünyanın en iyi dalgıçlarından oluşan bir ekip kuruldu ve kurtarma başladı. 8 Temmuz, operasyonun ilk günü. Hangi çocuğun önce çıkacağı tartışıldı. Sonunda en uzakta yaşayanların ilk çıkarılmasına karar verildi. İlk çocuk sakinleştirildi, bayıltıldı. Özel bir yüz maskesi takıldı ve %100 oksijen verildi. Elleri arkadan bağlandı. Yüzdürme ceketiyle sabitlendi. Dalgıca bir tutacakla bağlandı ve su altına indirildi. Artık onun hayatı tamamen dalgıcın elindeydi. Dar geçitlerden geçildi, suda 5 saatlik zorlu bir yolculuk yapıldı. Sonunda ilk çocuk çıkarıldı ve yaşıyordu. Hemen hastaneye sevk edildi. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü çocuk da aynı yöntemle çıkarıldı. İlk gün 4 çocuk başarıyla kurtarıldı. İlk gün 4 çocuk çıkarılmıştı ama görev daha bitmemişti. Mağaranın derinliklerinde 8 çocuk ve bir antrenör hala mahsurdu. Dalgıçlar dinlenmeli, ekipmanlar yenilenmeliydi. Her yolculuk saatler sürüyordu. 9 Temmuz, ikinci gün. Hazırlıklar tekrarlandı. Ekip artık mağarayı tanıyor, daha hızlı ilerliyordu. 4 çocuk daha başarıyla çıkarıldı. İçeride sadece 5 kişi kalmıştı. 10 Temmuz, son gün. Gece boyunca yağan yağmur operasyonu son kez riske attı. Bugün yağ tamamlanacaktı ya da içeride kalanlara ulaşılamayacaktı. Kurtarma ekibi son kez mağaraya indi. Geçitler daralmış, su yükselmişti ama yılmadılar. Ve sonunda tüm çocuklar ve antrenör sağ salim çıkarıldı. Mağara girişinde bekleyen kalabalık gözyaşlarıyla bu anı kutladı. Sonrası hayata dönüş ve sessiz kahramanlar. Tüm çocuklar hastaneye götürülüp karantinaya alındı. Bir hafta izlendiler ve hiçbiri mağaradan çıkarılış anını hatırlamıyordu. Bu, operasyonun ne kadar başarılı yürütüldüğünün en somut göstergesiydi. Ama bu başarı bedelsiz olmadı. Saman Kunan görev başında hayatını kaybetti. Neredeyse bir yıl sonra bir diğer kahraman Beyrut Pakbara'da enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. İkisi de çocukları kurtarmak için canını verdi. Birlikte yazılan mucize. Bu operasyon sırasında 10.000'den fazla kişi görev yaptı. 100'den fazla mağara dalgıcı, 1000'den fazla asker, mühendis, doktor ve gönüllü seferber oldu. Bu sadece bir kurtarma değildi. İnsanlığın el ele vererek yazdığı bir umut hikayesiydi. Ve geriye şu kaldı: eğer böyle bir yerde bile hayat kurtarılabiliyorsa, umut asla kaybedilmemeli. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz, ekrandaki videoya göz atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.